Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü devam ediyor. Nursema'nın vedasına üzülenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken üst üste gelen şok edici gelişmeler izleyiciyi derinden sarstı. İlk olarak Nursema'nın vedasıyla videomuza başlayalım. Sezon finalinde İlhami ile birlikte geçirdiği kazanın ardından akıbeti belirsiz kalan Nursema'nın yeni sezonda diziye devam etmesi bekleniyordu. Hatta birçok izleyici Nursema'nın bu kazayı atlatacağını ve özellikle Asil tarafında yarım kalan hikayesinin devam edeceğini düşünüyordu. Ancak Birsen Altuntaş'ın son haberlerinin ardından oyuncunun vedası doğrulanmış oldu. Yeni sezonda Nursema ve İlhami geçirdikleri kazanın ardından hayatını kaybedecek. Dizinin yeni sezon açılışı da oldukça duygusal bir sahneyle yapılacak. Acılı iki baba Abdullah ve Ulvi evlatları Nursema ile İlhami'nin mezarının başında dua ederken karşımıza çıkacak. Bunun yanında dizi yeni sezona 6 aylık bir zaman atlamasıyla başlayacak. Fakat Nursema'nın beklenmedik vedasının dizinin gidişatını ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nursema karakterine veda etti. Açıkçası Nursema benim dizide sevdiğim karakterlerden biriydi. Ben özellikle Asil'le kavuşacağı günleri bekliyordum. İkilinin hikayesi tam farklı bir noktaya gidecek derken Nursema'nın bu şekilde vedası bütün planı değiştirmiş oldu. Asil'le ilgili şu an için henüz net bir gelişme yok. Ancak diziden bu kadar karakter ayrılmışken yeni oyuncuların hikayeye dahil olacağını düşünüyorum. Bir diğer veda ise Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek oldu. Dizinin başından beri hikayenin içinde bulunan, kimi zaman yaptığı planlarla sinir bozan, kimi zaman da komik sahneleriyle izleyiciyi eğlendiren Nilay artık yeni sezonda olmayacak. Nilay'ın vedası ile birlikte Sevtap ve Abidin de hikayeye veda etmiş oldu. Ben Nilay'ın Nursema gibi hayatını kaybederek ayrılacağını düşünmüyorum. Muhtemelen artık burada daha fazla duramayacağını anlayacak ve oğlunu da alarak yeni bir hayat kurmak için gidecek. Tabi senaristler farklı bir sürpriz de yapabilir. Ancak şu anki tabloya baktığımızda Nilay'ın oğluyla birlikte hikayeden uzaklaşması en güçlü ihtimal gibi duruyor. Bu beklenmedik vedalarla ilgili sizlerin düşüncelerini de yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi sosyal medyada dönen dizinin final olacağı yönündeki haberlere değinmek istiyorum. Öncelikle bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını sizlere söylemek istiyorum. Zaten dizinin yapımcısı Faruk Turgut yaptığı açıklamalarla final iddialarını açık bir şekilde yalanladı. Faruk Turgut dizinin bittiği yönündeki haberlerin sürekli gündeme getirildiğini ancak bunların doğru olmadığını söyledi. Aynı zamanda 5. sezon çekimlerinin 25 Ağustos'ta başlayacağını ve dizinin 18 Eylül'de 139. bölümüyle yeniden ekranda olacağını açıkladı. Yani şu an için Kızılcık Şerbeti'nin final yapması gibi bir durum söz konusu değil. Evet, Kızılcık Şerbeti bu vedalarla birlikte kadroda gerçekten büyük bir boşluğa neden olacak. Normal şartlarda bu kadar büyük oyuncu değişikliği yaşayan bir dizinin güç kaybetmesi beklenir. Ancak Kızılcık Şerbeti öyle bir dizi ki hangi karakter eksilirse eksilsin bir şekilde o boşluğa yeni bir karakter ya da yeni bir olay yerleştiriliyor. Senaristler sürekli yeni çatışmalar üreterek hikayeyi ayakta tutmayı başarıyor. Yapım ekibi de bunun farkında olduğu için artık daha cesur hamleler yapabiliyor. Nursema ve Nilay gibi önemli karakterlerin aynı dönemde hikayeden çıkarılması da bunun en açık örneklerinden biri. Fakat asıl önemli konu bu hamlelerin reytinglere nasıl yansıyacağı olacak. İzleyici bir noktaya kadar değişimi kabul ediyor. Ancak sevdiği karakterlerin ard arda ayrılması diziden kopmalara da neden olabilir. Bakalım bu sefer yaptıkları hamleler reytinglerde nasıl bir karşılık bulacak? Yeni sezon bu anlamda dizinin en büyük sınavı olacak. Bunun yanında bu vedaların ardından önemli isimlerin hikayeye dahil olacağını ve yeni sezonda bambaşka bir Kızılcık Şerbeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük bir kadro değişiminin ardından aynı hikayeyi devam ettirmek zaten mümkün değil. Yeni sezondaki ana hikaye muhtemelen iki farklı koldan ilerleyecek. Bir tarafta Kıvılcım ve Ömer cephesi olacak. Diğer tarafta ise evde Salkım'ın kendisini balkondan itenlerle gireceği büyük hesaplaşmayı izleyeceğiz. Bunun yanında hikayeye dahil olacak diğer karakterler de bu iki tarafın dengesini bozacak ve Kızılcık Şerbeti yine kısa sürede Kaos Şerbeti'ne dönecek. Zaten dizinin en güçlü taraflarından biri sakin giden bir hikayeyi birkaç bölüm içinde tamamen tersine çevirebilmesi. Yeni sezonda da benzer bir tempo göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle Kıvılcım tarafında önemli gelişmeler yaşanacak. Annesi Sönmez'i kaybedecek olan Kıvılcım için yeni sezon duygusal anlamda oldukça ağır başlayacak. Bir yandan annesinin yokluğuna alışmaya çalışırken diğer yandan hayatına yeni insanların girmesiyle bambaşka bir döneme girecek. Murat Aygın
Belge'nin canlandıracağı lider karakterinin Kıvılcım'ın hayatına dahil olması bu yüzden oldukça önemli. Liderin Kıvılcım'la nasıl bir bağ kuracağı ve bu ilişkinin nereye gideceği sezonun en çok konuşulan konularından biri olabilir. Çünkü diğer tarafta Ömer'in Hilal'le ilişkisine devam ettiğini göreceğiz. Ömer ve Hilal cephesinde bu yakınlaşma devam ederken Kıvılcım'ın hayatına liderin girmesi iki taraf arasında yeni bir denge oluşturacak. Fakat asıl karışıklık lider ve Hilal'in abi kardeş olmasıyla başlayacak. Bu bağlantının ortaya çıkması ortalığı bir hayli karıştıracak. Kıvılcım ve Ömer birbirlerinden uzak durmaya çalışsa bile hayatlarına giren bu iki kardeş nedeniyle yeniden aynı hikayenin içine çekilebilirler. Böylece hem geçmişte yaşadıkları meseleler yeniden açılabilir hem de yeni kıskançlıklar ve hesaplaşmalar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda Hilal'in geçmiş defterlerinin de açılacağını düşünüyorum. Hilal şu ana kadar daha çok Ömer'le olan ilişkisi üzerinden hikayede yer aldı. Ancak yeni sezonda karakterin geçmişine daha fazla girilebilir. Özellikle Emir ve Hilal arasında sahneler görebileceğimizi düşünüyorum. Bu sahneler Hilal'in geçmişte yaşadıklarını anlatırken aynı zamanda Ömer'in Hilal'e bakışını değiştirebilir. Hilal'in sakladığı bazı şeyler varsa bunların ortaya çıkması Ömer'le olan ilişkisini ciddi şekilde sarsabilir. Böyle bir durumda Ömer'in yeniden Kıvılcım'a yaklaşması da şaşırtıcı olmaz. Çünkü bu dizide Kıvılcım ve Ömer ne kadar birbirlerinden uzaklaşmaya çalışırsa çalışsın yolları bir şekilde yeniden kesişiyor. Yeni sezonda da aynı döngünün farklı karakterlerle yeniden kurulacağını düşünüyorum. Kıvılcım'ın hayatında lider, Ömer'in hayatında Hilal olacak. Ancak bir noktadan sonra yaşanacak gelişmeler ikisini yeniden karşı karşıya getirebilir. Bakalım Kıvılcım ve Ömer gene bir araya gelebilecek mi? Yoksa bu kez gerçekten yolları tamamen ayrılacak mı? Ev tarafında ise çok daha sert bir hesaplaşma bizleri bekliyor. Salkım'ın kendine gelmesinin ardından dengeler tamamen değişecek. Yaşadıklarını unutmayacak olan Salkım kendisini balkondan itenlerin peşine düşecek ve özellikle Başak ile Çimen'e kök söktürecek diye düşünüyorum. Salkım'ın geri dönüşü evde zaten pamuk ipliğine bağlı olan dengeleri tamamen bozabilir. Çünkü olayın üzeri kapatılmaya çalışılsa bile Salkım yaşadıklarının hesabını sormadan geri çekilecek bir karakter gibi durmuyor. Başak ve Çimen açısından da oldukça zor bir dönem başlayabilir. Bir tarafta yaptıklarının ortaya çıkma korkusu, diğer tarafta Salkım'ın baskısı ikisini de köşeye sıkıştıracaktır. Bu hesaplaşma sadece bu üç karakter arasında kalacağını da düşünmüyorum. Evdeki diğer isimler de bir şekilde olayın içine çekilecek ve yeni sırlar ortaya çıkacaktır. Kısacası Kızılcık Şerbeti yeni sezona çok büyük vedalarla giriyor. Ancak aynı zamanda çok daha hareketli ve yenilenmiş bir hikayenin hazırlığı yapılıyor. Nursema, Nilay ve diğer karakterlerin yokluğu ilk bölümlerde mutlaka hissedilecek. Fakat yeni isimlerin dahil olması, Kıvılcım ve Ömer cephesindeki gelişmeler, lider ve Hilal bağlantısı, Hilal'in geçmişi ve Salkım'ın evde başlatacağı hesaplaşma diziyi kısa sürede yeniden büyük bir kaosun içine sokacaktır. Bakalım yapım ekibinin aldığı bu büyük risk karşılığını verecek mi? Yeni karakterler izleyici tarafından sevilecek mi? Ve Kızılcık Şerbeti 5. sezonda da reytinglerde güçlü şekilde yoluna devam edebilecek mi? Siz bu vedalar ve yeni sezon hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bekliyorum.